bölümlerini Türkiye Girişimcilik Vakfı YouTube kanalından seyredebileceğinizi de hatırlatmak isterim. Diyorum ve ilk sorumu Atakan'a sorarak başlıyorum. Atakan, herkes Teyit.org'un genellikle amacına ve etkisine odaklanıyor. Ama senin Teyit.org'u kurarken yaşadığın süreçler üzerinde pek kimse durmuyor ya da bilmiyoruz. Kamuoyu bilmiyor en azından. Sen Teyit.org'u kurarken tam zamanlı başka bir işte çalışıyordun. O süreçlerde ne yaşadığını biraz anlatır mısın? Tamam, tabii. Teşekkürler davetiniz için. Herkese de merhaba. Ben 2016'da Teyit'i kurarken aslında iki farklı part-time işte çalışıyordum. Ama ikisini toplayınca bir full-time ediyor mu? Yani çok emin değilim. Hani zaman anlamında evet ama odaklandığınız şey anlamında daha parçalı oluyor. Şimdi daha başlamadan önce de konuşuyorduk. Yani doların bu kadar yüksek olduğu bir dönemde gerçekten bu konunun nasıl konuşulması gerektiği üzerine onu bir disclaimer olarak vermek isterim. Yani bu kadar doların yükseldiği, insanların işlerini bırakmasının belki eskiye kıyasla gün geçtikçe daha da zor hale geldiği, yaşamanın gittikçe daha da zor hale geldiği bir dönemdeyiz. Bu yokmuş gibi davranmayalım. Hani böyle bir gerçekliğimiz var. Dolayısıyla ben burada ne söylersem söyleyeyim, kendi kişisel deneyimlerimden öteye geçmez. Yani yatırım tavsiyesi ya da iş bırakma tavsiyesi değildir. Ben 2016'da iki farklı işte çalışıyordum dediğim gibi. Onları bir kenara bırakmadan aslında mümkünse yeni bir şeyi kurmaya dönüp çalışmaya başlamıştım. Ama tabii bunu şöyle ayırt etmek lazım. Yani yeni bir şey kurmalıyım diye yola çıkmakla zaten halihazırda üzerinde çalıştığınız, keyif aldığınız ve bir şekilde etki yaratma potansiyeli gördüğünüz iş arasında da bir fark var. Dolayısıyla aslında bu soruyu bir girişim nasıl kurulur sorusu üzerinden de düşünecek ve cevaplayacak olursak aslında sevdiğin şey ne ve etki yaratma potansiyeli gördüğün yer neresi, oraya odaklanmakla alakalı bir konu bu. Ekstra bir işin olması tabii ki şöyle bir mesele. Eğer yeterince zaman ayıramıyorsanız mevcut projenize ya da mevcut çalışmanıza o tam anlamıyla bir girişime dönüşmekte her zaman biraz kadük kalıyor. Çünkü erken aşama bir girişim en çok kurucularının zamanını ve psikolojisini aslında talep ediyor. Bir ekstra bir finansal kaynak ya da diğer ekip üyelerinin içeriye dahil olması için belki biraz daha zamana ihtiyaç olabiliyor ilk aşamada. Ama ilk yola çıkarken en önemli şey sağlam bir psikoloji ve ciddi bir zaman yatırımı. Bunu da tabii tam zamanlı bir işte çalışırken yapmanın şöyle bir zorluğu var. Yani hem bir yerden geçinebilmek için gelir elde etmeniz gerekiyor. Hem de bir yandan da sevdiğiniz şeyi yapmak için zaman ayırmanız gerekiyor. Bu ikiliyi yönetebilmek bence bir girişimcinin daha sonra karşılaşabileceği binlerce problemden en küçüğü. Ama tabii bunu tam zamanlı bir işte çalışırken öyle görmüyorsunuz. Yani dünyanın en büyük problemi o anda hem geçinmek hem de sevdiğiniz şeyi yapmak gibi geliyor. Fakat aslında bu problem daha sonra karşılaştığınız binlerce problemin yanında o kadar küçük bir şey ki bunu zaman geçtikçe fark ediyorsunuz. Burada yani benim yaptığım şey dediğim gibi aslında çalışmayı sürdürürken bir yandan da akşamları buna zaman ayırmak oldu. Ama en önemli mesele bence beni ve benim etrafımdakileri yolda, rayda tutan şey belli rutinlerdi. Eğer belli rutinler koyarsanız işte ne olabilir? Benim etrafımda insanlar vardı, beraber toplantı yapıyorduk ve nasıl olabileceğine dair konuşuyorduk. Biz önce haftada bir toplantı koyduk ve hiçbir gündem olmasa bile bir araya gelmek bile o rutini sürdürmek ve kendinizi işin içinde hissetmek için çok önemli. Sonra o haftada 2'ye döndü. Sonra haftada 3 toplantı ihtiyacı ortaya çıkmaya başladığında artık zaten şunu söylemeye başlıyorsunuz. Yani burada bir şey hareketlendi. Burada bir şey büyümeye başlıyor. Dolayısıyla belki 1 aylık, 1,5 aylık, 2 aylık maaş almama riskini göze alıp ona hadi deme şansını görebiliyorsunuz. Ama bunu yakalayabilmek için işte belli rutinlere ihtiyaç var ve o rutinlerin sizi nereye götürdüğünü izlemeye ihtiyaç var diye düşünüyorum.
Peki yani böyle belli bir strateji izlemedin aslında. Birazcık belli bir rutine oturttun bazı şeyleri ve o an ne gerekiyorsa onları yaptın diye anlıyorum ben. Ya kesinlikle zaten girişimciliğin tamamı, bütün süreç böyle gidiyor. Yüzmeyi öğrenip denize öyle girmiyorsunuz. Gerçekten denize girip o denizin içinde boğulmamaya çalışıyorsunuz. Bu süreç de öyle. Yani bir işi bırakıp buraya zaman ayırabilmek için de o suya önce yüzme bilmiyor olsanız bile atlama cesaretini gösterebiliyor olmalısınız. E, Dediğim gibi bu cesareti göstermek bugünlerde daha da zorlaşıyor. Onun farkındayım. Onun farkında olarak söylüyorum, konuşuyorum. Ama en azından bunu yaparak o yola çıkmak daha sonraki problemleri çözme yaklaşımınızı da bence geliştiriyor. Emin, şimdi sana sormak istiyorum. Sen aslında bunun gibi birçok örnek görüyorsun, birçok vakayla karşılaşıyorsun. Yani bunu pozitif anlamda vaka diyorum. Ee, Genel olarak yani bir girişimcinin cesaret, psikoloji ve işte finansal kaynaklar dışında etrafında nasıl bir ortam olması lazım? Yani tam zamanlı bir işte çalışırken yeni bir girişim kurması için. Mesela iş yeri nasıl olmalı? Yani elverişli mi olmalı? Yoksa hayır iş yerinin hiç önemi yok mu? Biraz bu kültürlerden bahsedebilir misin bize? Tabii, tabii. Ee, Evden başlayalım. Bulunduğun işe geçmeden önce evin kültürel ortamı da önemli. Yani bu evden kastım şu. Bir kısmı aile, yani aile yakın çevre diyelim, yaş sınırlamasından gidersek. Ee, Ya birçok çalışma aslında sosyal desteğin önemli olduğunu gösteriyor ki Atakan da bahsetti. Mesela aile bu unsurlardan bir tanesi. Bu süreç içerisinde hani siz ailenizle yaşıyorsanız mesela bu süreçte sizin bu çalışmalarınızı, bu isteğinizi, motivasyonunuzu anlıyor olması lazım. Evliyseniz eşiniz de bu karar sürecinin bir parçası, aileniz. Onun da bu böyle akşam toplantılarını, hafta sonu toplantılarını falan anlıyor olması lazım. Yani çünkü o vakti kullanmıyorsan o vakti kullanıyorsun. Ve onun içinde anlamlı olması lazım. O yüzden ben hep şey gibi düşünüyorum, böyle çizgi filmlerde dinamitler olur ya, böyle bir yakarsın onun böyle coyote diyelim, bazen patlar bazen patlamaz, işte ne yaparsa yapsın bir şekilde onu yapamaz. O yüzden aslında ilk bu e, heyecanlandıran, tutku duyduğunuz konunun aslında bir ömrü var, süresi var. Bütün çevrenizin de heyecanla beklediği, bu konu bir yere varacak mı varmayacak mı heyecanı var. Varacağı yer illa para kazanmak değil yani, birçok parametre olabilir. Yani ortaya bir şey çıkması. Ama yani roman yazsanız da böyle, müzik yapıyor olsanız da böyle, çevrenizde böyle hep bir şey beklentisi var. Yakın zamanda bir filmde Broadway oyunu yazan bir adamda da, yani filmin ismi Tick Tick Boom'du. Bu da öyle bir şey. Yani o fikrin bir tik 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 süresi var ve bazen patlamıyor yani. Ve o noktada kişiler bırakıyorlar, ama bazı noktalarda hakikaten bir şey dönüşüyor ve o sosyal destekte ömrünüz uzuyor diyelim, bir 6 ay falan, sonra o 6 aydan sonra bir sene uzuyor. Yani insanların bir beklentisi var, çevrenizin, sosyal çevrenin bu konuda. Yani ev için bunu söyleyebilirim. İş için çok zor bizim çalıştıklarımızda. Zor dediğim yani böyle öğle yemeği arasında falan bağlanıp işte sunum yapanlar falan biliyorum çalıştığı iş yerinden. Ya da işte sabah servisten akşam iş çıkışı hafta sonu falan bağlananlar oluyor, ama yani iş sırasında gerçekten zor. Bu tarz bir şey kafa vermek zor. Ama şunu söyleyebilirim. Yani Atakan'ların oluşumu da bizde de, bizler doğurgan şirketiz bence. Sizin adınıza da konuşmak istemem, ama bizde böyle insanlar bir şey keşfedip akıllarına bir şey geldiği zaman onu ayrı şirketleşmeye meylediyoruz biz de. Hani bak sana yeni bir şirket kuralım ve beraber çalışmaya devam edelim diyoruz. Ya bizim gibi şirketler hani bunu yap ve beraber yapalım. Hani biz de bu değerden faydalanalım diyoruz. Eğer aynı alanda çalışıyorsak. Hı hı, hı hı. Buna Atakan, benzer bir şey biz de yapıyoruz bu arada. Yani aslında bir çeşit doğurarak büyüme
hamlesi. Ben çok da makul de buluyorum. Yani hem işte kurum içi girişimcilik denen mevzuya da biraz yakınlaşıyor ama tabii biz öyle çok büyük kurumlar da değiliz bir yandan. Fakat öte yandan da buraya gelen herkes ya belki bu hani söylenebilir. Şimdi demin senin söylediğin üzerinden düşünüyorum. Yani eğer bir girişimde çalışıyorsanız belki o girişimle birlikte hareket etmek kendi girişiminizi kurmak için iyi bir yol olabilir gibi. Yani biz ekibimizdeki video prodüksiyon yapan arkadaşlarla ayrı bir video prodüksiyon şirketi kurduk mesela. Teyit'in de ortağı olduğu. Böylece o arkadaşlar da o girişimciliğin aslında burada gördükleri girişimcilik meselesinin doğrudan bir öznesi haline geldiler. Teyit de onların destekleyicisi oldu. Bu bir yöntem olabilir demek ki yani tam zaman çalışırken Evet. girişim Evet. kurmanın. Mesela Spin-On dedik ya işte. Spin-On aslında bizim Yaşar'ın şu an bir yerde çalışıyor ama akademi de bunlardan iyi ilham konularından bir tanesi. Otto endüstriyel tasarımda yazdığı tez konusu üzerine tartışırken ortaya çıktı. Yani onun tez konusu işte pratiğe yönelik öğrenme daha iyi nasıl yapılabilir? İşte işletme gibi, endüstriyel tasarım gibi. Yani böyle atölye ağırlıklı, uygulama ağırlıklı olan yerlerde öğrenme modelleri nasıl sürekli hale getirilebilir üzerineydi. Yani soru buydu. Biz bu soruyu çok sevdik ve buna verdiğimiz bir cevap yeni bir şey doğurmamıza sebep oldu. Yani şeyin içerisinde, mevcut çalıştığımız yapının içerisinde. O yüzden bazı şirketler ama bu yani şirketin de yapısına bağlı. Ya bazı şirketler için bunu istiyorlar. Yani biz istiyoruz. Çünkü başka şekilde büyüyemeyiz zaten. O yüzden bizim için mantıklı bunu yapıyor olmak. Ama her şirkette bu mümkün değil. Yani sanmıyorum savunma sanayinde yapabildiğin. Ya da fikri mülkiyetin çok böyle nasıl tanımlayalım? Fikri mülkiyet üzerinde çok çıkar çatışmasının olduğu ortamlar diyelim. Yani bu konuda çok açık kaynak olmayan yapılarda bunlar tabii ki sıkıntılı. Peki özel sektörde kurum içi girişimciliğe nasıl bakılıyor son birkaç yıldır? 2-3 senedir diyelim mesela. Çok kısa söyleyebilirim. Barış olsa hemen kulağımda çınlıyor çünkü söylediği şey benim ortağımın. Pratik yani şöyle teoride evet, pratikte bizim yaptığımızı yapan çok fazla firma yok. Yani evet girişimcilik eğitimleri alıyorsunuz. Evet girişimcilikle ilgili şeyler kuruyorsunuz. Mesela iş modeli falan yapıyorsunuz ama biz hep şunu soruyoruz. Peki şirket kurabiliyor mu? Yani kurmasına izin veriyor musunuz? Ben bilmiyorum ama varsa mesela chatten yazabilirsiniz. Mesela şu holding izin veriyor. Ayrı bir şirket kurmasına izin verdi gibi örnekler varsa e, bence paylaşabiliriz ama çok yaygın olduğunu söyleyemeyeceğim. Aynı noktada aslında çatışıyor. Yani nasıl bir şirket yapısı, yani bir kere bence baştan şirketin mimarisi farklı olmalı. Yani dağıtık bir şirketse bu yapılabiliyor. Diğer türlü sorusuyla karşı karşıya kalıyorsun. Yani niye bu adam şirket kurdu ve yani ona biz niye öyle bir yetki verdik? O yetki niye bizde yok falan gibi zor bir yere geliyorsun. Gibi akademideki maaşları tartışmak gibi yani hani niye daha yüksek diğerine kıyasla olmuyor? Olmuyor çünkü yapısı öyle gibi. O yüzden evet üzerine fikir geliştiriliyor, eğitimler yapılıyor, programlar yapılıyor, kültürü geliştiriyor doğru. Ama yani girişimciysen şirket kuruyorsun. Yani böyle bir şey var. Yani yasal olarak bunu yapıyor olman lazım. O niye olmuyor onu bilmiyorum. Evet, Atakan, senin mesela çalıştığın medya kuruluşu nasıl karşıladı bu çalışmalarını? Teyit orgu Evet. kurma aşamasında. Ve çalıştığım yerler de yani medya kuruluş değiller. Bir tanesi sivil toplumu destekleyen, sivil toplum ve aktivistleri destekleyen bir hibe programıydı Avrupa Birliği'nin. Diğeri de bir sosyal medya ajansıydı diyebilirim. Yani böyle tabii ilk ne olacağını kimse anlamıyor. Diğer herkes gibi etrafımdaki insanlar, bu işi anlattığım insanlar gibi çalıştığım yerlerde yani ne yapıyor ki acaba bir şey yapıyor ama ya bir yandan Atakan'ı işte girişimci bir profil olarak orada biri var ve işte yapabilecek öyle bir potansiyel görüyorlar. Ama bir yandan da zihinlerde öyle bir şey canlanmadığını hatırlıyorum yani. Bu iş nereye gidecek, ne olacak tam olarak?
insanlar bir araya gelecek ama nasıl yani bununla geçinebilecek misiniz falan. Çok uzun sürede bu gitmiyor zaten. Şimdi siz geçinebiliyor musunuz? En azından karnınızı doyurabiliyor musunuz şeyi? Çok uzun sürede gitmiyor. Yapışıp kalıyor. Dolayısıyla böyle karşılamışlardı ilk yani. Çok anlamayarak ama sonra da takdire dönüştüğünü gördüm yani çoğu yerde. Evet. Peki yani sosyal girişimler için durum daha mı zor yoksa aynı mı? Atakan Yani bir böyle sen... girişimlerde böyledir, sosyal girişimlerde böyledir diye ayrım yapmak mümkün olur mu? Çok emin olamıyorum. Çünkü aynı zorlukların içinden geçiyor herkes. Aşağı yukarı aynı tarz yöntemleri kullanmaya çalışıyor. E, Aynı ülkedeyiz ya da ne bileyim aynı şarkıları paylaşıyoruz. Belki sosyal girişimcilerin zorluğu şu olabilir, çalıştıkları hedef kitlenin doğası gereği eğer zorluklar varsa onlar olabilir. Ama tabii yine bu girişimcilik dünyasında olmuyor demiyorum ama yani şöyle sosyal girişimler var işte gerçekten engellilerle çalışan sosyal girişimler, iklim üzerine çalışanlar, iklim değişikliği üzerine çalışanlar ya da ev ekonomisiyle geçinen emekçi kadınlar. Şimdi bunlar çok kolay kitleler değil. Yani düşündüğünüzde birlikte çalışmak, girişimcilik ruhunu bulaştırmak, o girişimciliğin belirsizliğini bulaştırabilmek, belki bazen e, bir gelir elde edemeden ona psikolojik yatırım yapmak falan bunlar çok bazı kitlelerde kolay karşılık bulabildiğiniz şeyler değil. Ben kendi sosyal girişimimiz adına diğer girişimlerin yaşadığı zorluktan ayırt edemem. Ama başka sosyal girişimler için böyle bir ayırt edici faktörü belki ortaya koymak gerekebilir. Bir de burada şöyle bir fark var. En temel fark şu. Sosyal girişimlerde kar maksimizasyonu öncelik değil ya. Yani ben teyit kurarken ya da etrafımda sosyal girişim kuran arkadaşlarımda da birinci önceliğim ben bunu 5-6 yıl sonra satıp exit edip e, başka bir iş kurayım olmuyor genelde. Genelde kendi yaşadığı problemi çözmek için oraya atlamış oluyor ve ilk öncelik o probleme çözümler geliştirmek, probleme sosyal etki çerçevesinden ya da çevresel etki çerçevesinden yeni bir şey katabilmek, o sorunu farklı bir yere çekebilmek, sistem seviyesinde bir çözümü oraya yerleştirmek. Daha sonra yani gelir elde etme motivasyonu zaten herkesin muhakkak olmalı sosyal girişimlerde de nasıl geçinecek insanlar yoksa ama kesinlikle burada böyle profiti maximize edelim değil. Önce sosyal etkiyi biz maximize edelim, maksimum hale getirelim. Bunun yanı sıra gelirimizi ve karımızı da optimize edelim gibi bir yaklaşımla hareket etmeye çalışıyor sosyal girişimler. Dolayısıyla burada ilk yola çıktığında bazen belki gözünün önünde bir altın madeni varsa bile o altın madenini elinin tersiyle geri çevirmek zorunda kalabiliyor. Yani bizim mesela hep yaşadığımız bir şey. İlk kurulduğumuz günden beri markalar çok fazla mesela bizden benim hakkımda şöyle bir yanlış bilgi çıktı, bunu yayınlar mısınız diye talepte bulunuyor. İşte bunun için şu kadar ödeme yapabilir diye ajans üzerinden bize geliyor. Ya biz bunların her birini çeviriyoruz çünkü teyit öyle bir yer değil ki. Yani onu yaptığımızda bizim güvenilirliğimize ne olacak, etik kaygılarımıza, metodolojimize ne olacak? Yani orada inşa edilmiş ayrı bir sosyal etki dünyası var. O dünyanın içine böyle bir anlaşmayı sokmanız mümkün değil. Ama şunu da biliyorum ya bir altın madenini de elimin tersiyle çevirdiğim farkındayım. Orada yatan bir maden olduğunu biliyorum ama yapacak bir şey yok. Yani benim için öncelik o değil. Benim için öncelik markaların ödeyeceği paralara bakmak değil. Önce yanlış bilgi meselesinde çözüm üretebilmek. Dolayısıyla bu çatışmalar konusunda sosyal girişimlerin biraz daha zorlandığını en azından bu taraftan söyleyebilirim belki. Ben şunu ekleyebilirim. Bence çok güzel bir noktaydı. Bu soruyu daha geniş alabilirim. Yani sosyal girişimci gibi değil. Ki bizim bu deneyimimiz buydu mesela Yaşar'la. Aslında bu rutin, pratik odaklı bütün üretimlerde birbirine çok benzeyen dinamikler var. Yani müzik üzerine de bir şey kalkıştığınızda ya da tiyatro üzerine kalkıştığınızda benzer süreçlerden orada da geçiyorsunuz. Yani aklınızda bir kurgu var. Buna emek harcamanız lazım. Bu emeğin
Sizin hayatınıza bir maliyeti var istediğiniz noktaya getirene kadar ve buna ne kadar tolere edebilirsiniz, ne kadar uzun bir süre yürütebilirsiniz. O yüzden bence burada bir fünye var hepsinde ve bu aldığınız tercihler bu fünyenin mesafesini uzatıyor. İşte benim çalıştığım insanlardan bazıları tamamen ticari bakıyorlar. Ve onlar için o fünye ne kadar kısaysa o kadar iyi. Yani istediği şey o noktadan sonra da devam ediyor. Bazı insanlar için bazı hedefler hakikaten fünye çok uzun. Yani onun o noktaya gelmesi uzun bir süreç. Şimdi öyle olunca dönüp kişinin biraz demografik yapısına falan bakıyorsun. Yani nedir o? Yani onun yaşam koşulları bunu kaldırmasına yardımcı olacak mı? Gerçekçi konuşmak gerekirse. Hakikaten yaşayabilecek mi? O yüzden ülkeler arası değişiyor bu. Bazı ülkelerde işte sosyal destek fazla. Yani yaşıyorlar bu şekilde. Bir hayat sürdürebiliyor istediği noktaya getirebilmesi için. Bazı noktalarda ise kişi kendisi fedakar. Yani bir şekilde minimize ediyor yaşam koşullarını ve diyor ki evet ben hani bunun üzerine çalışacağım ve hani iyi bir müzisyen olmak istiyorum ya da istediğim romanı yazmak istiyorum gibi. Bizim çalışanlardan biri önermişti kitabı. Dinleyenlerden biliyordur. Yani iyi bir kitap yazabilmek için sessiz bir oda lazım. İşte masa lazım. Biraz da vakit lazım. Virginia Woolf'un kitabı. Bütün kitap şeyi anlatıyor yani bunu elde etmenin aslında işte o dönemde bir kadın için ne kadar zor olduğunu, aslında bunun bir lüks olduğunu anlatıyor. Şimdi orada kitabı kaldırın, herhangi bir şey koyun, sosyal girişim koyun, girişim koyun. Benzer koşullar orada da var. Emin işte siz de tam aslında bu kişilere uygun bir yönelik bir program yapıyorsunuz, spin-on programı. Biraz bundan bahseder misin? Evet, ya çok kısa bahsedeyim. Bu aslında biraz pandemi zamanı dijital araçların şeyi kolaylaştırmasından kaynaklandı. Yani bu bir araya gelmenin maliyeti düştü, öyle diyelim. Ve insanların o değerli akşam vakti, yani bir şeyleri tasarlama ve üretme vaktini kullanabileceğimizi fark ettik Yaşar'la. Ve bir sürü araç gelişti. Eskiden bu daha zordu ve daha izole yapıyordunuz. Dolayısıyla biz bu araçları kullanarak ve şeyi de kullanarak, bu bir araya gelmeyi de kolaylaştırarak insanların bu üretim süreci içerisinde motivasyonlarını yüksek tutabilecek kısa buluşmalar ama uzun dönemlerde bunu sürekli yaparak işte istedikleri kitabı yazmakta, müziği bestelemekte, yani daha geniş çerçevede bir şeyler üretme sürecinde biz orada sessiz ve destekleyici bir izleyici olabilir miyiz? Ve izleyicileri oraya davet edebilir miyiz? Bütün kurgumuz buydu. Yani topluluk bazlı bir öğrenme. Ama yani bizim dönemimizde o kadar fazla yani bir tek biz düşünmemişiz yani. Bir sürü örnekler ortaya çıktı, çoğaldı. Ve bu iyi bir gelişme yani açıkçası. Birkaç pilot çalışma yaptık. İşte Girvak'la beraber de yaptık. Ve şeyi görebiliyorsunuz. Hakikaten insanlar izlendiğinde, geri bildirim aldıklarında motive oluyorlar öğrendikleri konu üzerinden. Çok keyifli oldu yani. Dünyam değişti diyebilirim bu doğurganlıktan. Hatta yarın da sanırım tekrar başlıyor bu program, değil mi? Evet, Girvak grubu için tekrar aynı şeyi yapıyoruz. Özellikle yeni mezunlarda da bu soru çok fazla var. Ya da yeni mezun olup bir işe başlayanlarda da, yeni işe başlayanlarda da var. Yani ben bir yerde çalışıyorum ve bir yandan da akşamları zamana yayarak, belirli bir aciliyet olmadan aklımdakileri olgunlaştırmak istiyorum diyorlar. Tamamen işte sanal ve sanal araçların bize sağladıklarıyla bunu yapacağız. Yeni bir döneme başlayacağız yarın. İlgilenenler olursa takipte kalın diyelim. Harika. Benim başka bir sorum kalmadı ama sizin ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Ondan sonra da seyircilerimizden soru alacağım. Belki birkaç kitap Evet, yapabilirim bu konuya yönelik. Bu izleme meselesini aslında beni Berivan bulaştırdı tabii ki. Kitabı şimdi çıkartacağım. Cahil Hoca, evet. Bir ara o kadar çok önermiştim ki Cahil Hoca kitabı. Yani bir şey öğrenmenin sadece bilgi transferi
olmadığını, bilgi aktarımı olmadığını, aslında çok sosyal bir olgu olduğunu bu kitaptan öğrendim ben ve aslında en temel ilham kaynaklarından bir tanesiydi. Yani bir yerde çalışırken, size garip gelecek ama bir yerde çalışırken yeni bir fikir geliştirmek, bir şey yapma noktasında izlenmek istediğinize dair bir hipotezimiz var. Yani öğrenmeyi de kolaylaştırdığını düşünüyoruz. Diğeri de Prekarya kitabı. Bence önemli bir kitap. Prekaryen sınıfını anlatan ve bizim dönemimizi bence ve yeni kuşağın durumunu da çok iyi anlatan bir kitap. Onu da tavsiye ederdim. Yani bazen çalıştığınız iş prekaryen bir iş oluyor. Yani bir yerde çalışıyorsunuz ama o geçici bir iş. Temp bir iş ve onu sabit bir yere aktarmak istiyorsunuz. Bence bu da bizim yeni dönemde göreceğimiz bir iş geliştirme tarzı diyelim ya da iş olgunlaştırma tarzı. Emin, bu kitapları chatbox'a yazabilir misin? Tamam yazayım. Atakan şey yaparken ben de yazayım onları. Tamam, ben de sana zaman kazandırayım. Yani ben şunu düşünüyordum sen söylerken. Ya bu mesela bugünlerde işte yeni bir proje üzerine çalışmaya gayret gösteriyorum ama çok uzun zamandır aklımda ve aslında yine benim için yani sizin için bir girişim gibi gözüküyor ama benim için hala bir tam zamanlı iş yani teyitte kendisi. Dolayısıyla bunu bırakmadan nasıl yapıyorumu düşündüm biraz. E, Çok uzun süre aklımda taşıdıktan sonra aslında şunu yapmaya başladığımı fark ettim. Belki faydası olur yine. Bir tanesi etraftaki insanlara söylemek. Etraftaki insanlara söyleyerek onu kamusallaştırmak. Onun kendisinin bir bağlayıcı tarafı var. İnsanlara söylediğinizde biraz daha gerçekleştirmiş hale geliyorsunuz. Ve gerçekleştirmeye dönük bir bağlayıcılık, zaruriyet oluşturuyorsunuz. İkincisi ve böyle bence daha da önemlisi bir şeye başlamak için onun ipin ucunu aramaya gerek yok aslında. Yani başlangıç noktasını belirleme sorumluluğu ve zorunluluğu da yine sizde. Dolayısıyla sondan da başlayabilirsiniz. İlla bir işe başlamanın başlangıç noktası sabittir ve oradan başlanır, oradan girilir diye bir şey yok. Ortasından da girebilirsiniz. Yani 3 yıl sonra oluşacak pozisyonun iş tanımını şimdiden yazmak bile zihninizde eminim birkaç kapı aralar. O yüzden illa bir başlangıç noktası aramaya gerek yok. Direkt kafa göz dalın derim. Yani. O da sizi bir yola sokar. Benim aklıma bir soru geldi. Şimdi aslında burada üniversite öğrencileri de var eminim seyirciler arasında. Girişimci olmak istiyorlar ama işte o finansal kaynağı belki bulamıyorlar üniversiteden mezun olduktan sonra ve ister istemez bir çalışma hayatına giriyorlar. Sizce bu doğru bir yol haritası mı? Yani girişimci olmadan önce biraz çalışalım, işte kaynak üretelim, kaynak oluşturalım, kendimizi garantiye alalım, sonra girişimimizi kurarız gibi bir yol haritası sizce nasıl geliyor kulağa? Yani yorumlarınızı merak ediyorum daha doğrusu. Evet. Çok kısa şey söyleyebilirim. Bu konu istatistik diye bakarsanız genelde 30-40 yaş arasının en müsait, bu tür şeylere en müsait olduğu söyleniyor. Sebepleri belli. İşte sermaye birikimi yapmış oluyorsunuz. Yani o olmayan sosyal desteği siz kendi kendinize yapmış oluyorsunuz. O size bir rahatlık sağlıyor. İkincisi, hala bir şeyler deneyecek enerjide ve şeyde oluyorsunuz. Hareket alanınız oluyor. O yüzden bazı insanlar deneyim kazanayım, işte 30-40'dan sonra yapayım diyorlar. Ama yani bizim de ortak tanıdığımız çok başarılı böyle son sınıf öğrencisi olup sonra inanılmaz işler kurmuş olan insanlar var. Buradaki en büyük varsayım bence bilginin zamanla yığıldığına dair bir varsayım var. Oysa ki yani bizim perspektifimizden gördüğümüz kadarıyla bilgi bir ırmak gibi, bir akış ve o suya nerede giderseniz oradan geliyor. Yani bizim gözümüzde yığılmıyor. Yani yığılarak birikmiyor. 10 yılda daha çok biriktirmiyorsunuz. Bir nehir var. İşte gençken de girebilirsiniz. İnternet dönemi için diyorum. İnternet öncesinde belki böyleydi ama internet döneminde bir noktada giriyorsunuz ve orada yüzüyorsunuz ve ve o konuda kendinizi geliştiriyorsunuz. O yüzden bilgi açısından, deneyim açısından ben çok deneyim tarafında değilim. Ama şu var tabii, yani bir ruhun olgunlaşması şeyi var. Daha iyi karar verebilmek, işte
işin biraz psikoloji tarafı var. Onun için biraz zaman geçmesi, bazı şeylere şahit olmak daha güvenli bir ortamda belki daha iyi olabilir. Hani kendim öyle düşünüyordum. Ama erken yapmanın bence hiçbir şeyi yok. İşte bu sosyal destek kısmı hariç. Bilgi birikimi açısından çok fark ettiğini düşünmüyorum. Ee, evet ya ben de böyle ne diyebilirim ki bu konuda. 25 yaşındaydım ben Teyit'i kurduğumda ve şeyi hissediyorum yani. Ben Teyit böyle gözümün önünde büyürken Teyit'in de benim büyümeme çok fazla katkısı olduğunu biliyorum. Ama ben kesinlikle yani ara ara şey dediğim oldu yani böyle gerçekten acaba daha başka bir yaşta kursaydım nasıl olurdu? Bunu düşündüğüm zamanlar olduysa da şunu da çok iyi biliyorum yani bu yaşta girişim kurmuş olmanın öğrettiği şeyi 30-35 yaşında öğrenemezdim muhtemelen. Çünkü öğrenmeye de daha aç ve daha böyle zihnin biraz daha almaya açık olduğu bir dönem. Ama tabii Emin'in söylediği sosyal destek meselesini de çok derinden de hissettim. O sosyal destek çok önemli ve gerçekten ilerleyen yaşlarda herhalde daha fazla oluyordur bilmiyorum. Ben şu anda hala oralarda değilim gibi ama zannediyorum o sosyal desteğin daha yoğun ve daha güçlü olduğu dönemlerde ilerlemek iyi olabilir. Bir burada belki şeyi söyleyebilirim. Şimdi Emin'in ortağı var. Ben yola çıktığımda böyle bir ortaklık söz konusu değildi. O ortaklık faktörünün de ne kadar önemli olduğunu da deneyim etmiş durumdayım. Ve bundan sonraki hiçbir işimde tek başıma girmek istemiyorum. Kesinlikle yani. Yine çok büyük konuşmayayım ama mümkünse yanımda güvenebileceğim, yaslanabileceğim insanlar olduğunu bilmek isterim. Dolayısıyla bunu nerede hissediyorsanız orada girin derim. Bu belki ilerleyen yaşlarda daha sağlam dostluklar, daha güvendiğiniz insanlarla daha kolaydır. Ama onun da yani kendine göre zorlukları olduğunu biliyorum. Arkadaşlarla girmenin de arkadaş güveni ile iş güveni başka şeyler. Onun da kendine has zorluğu var ama en azından bununla ayırt edebilecek bir durumda olmak gerekiyor. Ben değildim mesela ve çok da ciddi sancılarını çektim. Hem ortaklıksız olmasının hem de arkadaşlarla girmiş olmasının. Var olan sosyal desteği işe taşımaya çalışıyorsunuz çünkü 20-25 yaşındayken. O sosyal destek işin içinde eriyip gittiğinde e, geriye siz ve işiniz kalıyor yani. O yüzden e, önemli bir konu bence. Evet, kesinlikle öyle. Şimdi ben sorulara geçiyorum. Şöyle bir soru gelmiş. Kamu personeli için öneriler nedir? Yani kamu personeliyken girişimci olmak isteyenlere öneriniz Evet. ne olur? Şöyle hemen hızlı söyleyeyim. Bizim mucit tarafta yani TÜBİTAK programları tarafında epey kamu tarafından kamu girişimcileri var ve çok iyi kamu girişimcileri de var. Çünkü çalıştığınız ölçek ve dokunduğunuz kişiler çok farklı boyutta olabiliyor. Ben iyi olduğunu düşünüyorum. E, Yani bazen sanırım bir kanun var. Yani aynı anda iş yürütmenizi zorlaştıran bir şey var. Sınırlama var diye biliyorum ama yani kamuda çok girişimci var. Yani girişimcilikler tabii çok farklı düzlemlerde. Yani böyle tarım işi yapan da var. Rutini kıran faaliyetler yapanlar da var. O yüzden kamu girişimciliği gerçekten var. Şunu söyleyebiliriz. Şöyle ilginç bir ayrım var. Geçen bir araştırmada bu vardı. Kamu girişimcilerinin avantajı böyle obur meslekler diye bir sınıflandırmadan bahsediyorlar. İşte obur meslekler bizim alanlarımız mesela danışmanlık alanları zamana pek riayet etmiyor. Yani bütün zamanını alabiliyor. Geceye kadar çalışabiliyorsun. Avukatlar böyle, doktorlar böyle. Yani buna obur meslek diyorlar. Kamuda çalışanların o konuda avantajı var. Yani obur meslek değil, zaman sınırlarına daha çok saygı duyuluyor ve yani bu tarz farklı işlere odaklanmalarını kolaylaştırıyor. Öyle insanlar tanıyorum ve çok güzel fikirler de geliştirebiliyorlar. E, Ama obur mesleklerde bu biraz daha zor. Ben açıkçası Emin'in söylediğin üzerine ekstra bir şey söyleyebilecek
bu konuda bilgi sahibi değilim ama en azından aklıma gelen şu oldu. Onu belki bir küçük not olarak söyleyebilirim. Kamu yönetimi mezunuyum ben ve kamuda çalışmanın ve kamu görevlisi olmanın, kamu personeli olmanın nasıl bir kafa yapısı gerektirdiğini aşağı yukarı biliyorum. Mevzuatlar dünyasının ve yetki sınırlamalarının aslında başka bir dünyayı algılama bir şekli olduğunu biliyorum. O şekilde öğrendim. Girişimcilikte bu düşünme biçimini daha esnetme gerekliliği ve zorunluluğu var. Ve hatta sınır da çok yok yani. O yüzden en azından oradaki geçişte daha esnek olabileceğinize dair bir şey söylemiş. Bir hatırlatma yapmış olayım. Bu soruya verebileceğim tek cevap bu. Şöyle bir soru gelmiş. Dokunmadığımız bir alanda girişimcilik kurmak istiyorum ki bu yapay zeka, evet yapay zeka konusunda bir girişimcilik kurmak istiyorum. Ortak bulamadım. Bana hangi adımları takip etmem ve puzzle'ı nasıl tamamlayabileceğim konusunda yardımcı olabilir misiniz diye bir soru geldi. Evet, bu Biraz bize zor böyle bir şey yap. Evet. Evet, bir bilindik aslında zorluklardan bir tanesi bu. Şöyle, e, birincisi hani öğrenmeyle ilgili aynı noktayı düşünüyorum. Bence hakikaten öğrenebilecek kaynakça çok fazla var. Ama öğrenmeyi şöyle tanımlamak lazım. Yani sadece okumak, taramak değil, bir şeyler geliştirerek, uygulayarak öğrenme, bilmediğiniz bir alanda epey bir kaynak var. O yüzden yeni bir alanda girilebilir. Her alan yeni aslında bu açıdan baktığımızda. Ama yani ortak konusunda şeyi öneririm. İnsanlar mesela Discord gruplarını çok aktif kullanıyorlar. Ben mesela o kadar becerikli değilim ama bizim takımdan böyle inanılmaz oralarda takılan insanlarla tanışan, yani sanal tarafta networking yapmak, insanları heyecanlandırmak bu açıdan kötü değil. Indie Hackers diye bir şey var, platform var mesela. Orada insanlar bayağı birbirlerini bulacak şekilde çalışıyorlar. Bu temas noktası ama o temasın bağa dönmesi için bence iyi anlaşmanız lazım. Yani dışa çıkıp bir şeyler içmek, ne bileyim, yani biraz birbirinizi sevmeniz lazım bu temasın bağa dönmesi için. Hani önemli böyle olurdu. Hackathonlar falan da aslında amaçları biraz tanışmak birbirleriyle. Bu tür yolları takip ederdim. Ben biraz girişimciliğe böyle nasıl söyleyeyim, zaten üzerinde olduğum ve zaten ilgilendiğim ve içinde olmaktan da keyif aldığım yerde e, birden kendiliğinden doğan biten bir şey gibi bakıyorum açıkçası. E, Dolayısıyla hem ortak bulmayla alakalı bir konu olduğu için de buradan girdim. Dolayısıyla aslında insanların bir şeyi başlatmaktan daha zorunun onu sürdürebilmek olduğunu hatırlamasını isterim. Çünkü e, bilmediğiniz ve ilgilenmediğiniz, keyif almadığınız, heyecan duymadığınız bir konuda kendinizi, ya bu arada soruyu soranı tenzih ederek söylüyorum tamamen. Hani o ilgilenmiyordur anlamında değil ama eğer ilgilenmediğiniz ya da heyecan duymadığınız bir konuda kendinizi girişim kurmaya zorluyorsanız o belki ilk kalkış motivasyonunu ve enerjisini sağlayabilir ama işi sürdürme noktasında size ve yakınınızdakilere, iş arkadaşlarınıza olması gerekenden daha fazla yorucu mesele çıkarabilir. Bu yüzden benim aslında önerim, yani ortak da böyle bulunur bu arada aslında zaten galiba. Ortak ilgi alanına bakıyorsak birlikte, ortak meselelerden konuşabiliyorsak zaten biraz da güvenip ortağım olabilir diyorum birine. O yüzden aslında neye ilgilisiniz ve ilgili olduğunuz şey e, ya mevcut işte yapay zeka ya da blockchain mevcut trendlerle nasıl tekrar ele alınabilir? Yani alakasız noktalar nasıl birleşebilir konusuna odaklanırsanız aslında inovasyon da zaten bu demek. Yani e, çok alakasız iki noktayı birbiriyle böyle öpüştürebilirseniz oradan yaratıcılık ve girişim doğar zaten. O yüzden öpüştüreceğiniz trende değil de onunla öpüşecek ilgi alanınıza bakmak, oraya odaklanmak ve onu böyle yeşertmeye çalışmak e, daha makul bir yol olabilir.
Evet, senin bu söylediğin nokta üzerine şöyle bir soru var aslında. Onda biraz cevabı oldu. Bir girişimin en zor döneminin kuruluş dönemi olduğunu duymuştum. Doğru mu diye bir soru gelmiş. E, Sanırım zor ama sürdürmek daha zor. Evet, aynen. Sen Şey diyecektim, ismini koymak çok zor tabii. Yani sen anlatırken aklıma hep müzik grupları geliyordu. Benim bu işlerle önce hep çevrem müzisyenlerdi. Onlar da mesela kağıt üzerinde mesela aynı müziği çalıyorlar, playlistleri aynı. Ama stüdyoya girince o bahsettiğin öpüşmeyi görüyorsun. Yani giriyorlar stüdyoya ve diyorlar ki tamam oldu diyorlar. Sonra da bunu devam ediyorlar. Tabii orada bence etkileyici olan sesle ilgili bir şey var. Yani bir şey konuşmadan çalarak birbirlerini buluyorlar. Ama yani grubun birbirini bulması ve grubun ismini koyması çok zor. Bir kere koyduktan sonra zaten o grup hep yürüyor ama o işte o kesiştiği noktayı bulmaları epey vakit alıyor. O yüzden bol bol jam session yapıyorlar işte mesela. Hani bunların her şeyi de böyle bir jam session gibi düşünebilirsiniz. Birbirinizi tanımak anlamında. yani aynen ve şimdi en giderek içinden gelip buraya taşıdığım örnek de teyit yani. Ne kadar zor bir fikir ki. Yani ne kadar ben 5 yıldır her tanıştığım 9 insandan 6'sından şunu duyuyorum yani bu benim de aklıma gelmişti. Yani gelir tabii çok zor bir fikir değil zaten. Yanlış bilgiyle mücadele etmek hepimizin yanlış bilgi meselesi hepimizin derdi, hepimizin sorunu, hepimizin hayatında yaşadığı bir mesele. Ama benim farkım, benim ekibimin farkı bu meseleyi aşırı önemsiyoruz. Çok önemsiyoruz ve üzerine saatlerce, günlerce, aylarca okuduk, tartıştık, üzerinde durduk sürekli. Ve bir yerde girişime dönüştü aslında. İçinde hiç yapay zeka yok, blockchain yok, otomatizasyon hiç yok. Her şey manuel. Yani gelip baktığımızda aslında yapılan işin kendisine yani 1950'lerdeki gibi insanlar oturuyorlar böyle manuel tarama yaparak bu doğru bu yanlış. Yani çok insana bağlı bir iş aslında. Ama biliyor, çok insan biliyor şu anda Türkiye'de mesela Teyit'in yarattığı etkiyi. Neden? Çünkü sürdürülebilir hale geldi. Başlayıp bitmedi, devam etti. Ve devamlı aynı yere böyle nokta atışı bak yanlış olabilir, yanlış olabilir, yanlış olabilir diye gıcık olmayı göze alarak biraz sorunlu bir yer olmayı yani insanların böyle eyvah teyit geldi başımıza şimdi neyi yanlış yaptık gibi bakmalarına sebep olmasına rağmen aynı noktaya 5 yıldır nokta atışı vurarak orayı aslında değiştirebildi ya da değiştirmeye yakın. Dolayısıyla buradaki meselenin hani bir şeyi kurmaktan da ziyade onu gerçekten etkisini doğurana kadar sürdürmek olduğuna ben inanıyorum. Kurmak evet aşırı zor yani gerçekten zor. Ama sürdürmek de bir o kadar zor ve bence en önemli şey sürdürülebilir olanı kurmaya gayret göstermek. Evet, kesinlikle katılıyorum. Başka bir soru, pek aslında bu webinarın konusu değil ama kısaca hani belki değinirsiniz. Şu an sosyal girişimlere özel oturmuş bir yasal mali mevzuat yok. Bu nasıl zorluklar oluşturuyor ve Türkiye'de bununla ilgili çalışmalar var mı? Bu yani şöyle bir konu. Ya bunu artık düşünmeyi ve dert etmeyi bir noktada bırakmak zorunda kaldım. 1 yıl, 1,5 yıl önce falan. Çünkü yani olmuyor. Şöyle biz mesela bu sorun olduğu için ortada hibrit bir model kullanıyoruz çok uzun zamandır. Hem şirketimiz hem derneğimiz var. Bunun sebebi hem hibe alıyor olmamız ama bir yandan da sivil toplum kuruluşları gibi sadece hibeye bağlı yaşamıyoruz. Aksine hizmet ve ürün satmak bizim için hayati. Şu anda Facebook'a ve TikTok'a mesela bunu yapıyoruz, hizmet satıyoruz aslında. Dolayısıyla iki ayaklı bir yapı kurmak zorunda kaldık. Bunun kendine has bürokratik çok fazla yükü var. Dolayısıyla buradan taşıdığımız yüklerle yaşamak zorunda kalıyoruz. Ama onun ötesinde bence bu kurumlar işte şirket, dernek, kooperatif neyse yapmak istediğiniz şeyin birer aracı. Ben öyle görüyorum en azından. Hukuki düzlemde bir karşılığı olsun diye. İşte devlet size baktığında nereden vergiyi alabileceğini görsün diye var olan şeyler. Biz mesela ortaklara kar dağıtan bir şirket değiliz. Mevzuata aykırı olan bir konu bu. Türkiye'deki mevzuata. Ama buna rağmen karımızı vergilendirmek zorundayız. Karımızın vergisini ödemek zorundayız.
Dolayısıyla bu mesela ciddi bir problem bana kalırsa. İleride sosyal girişimcilikle alakalı bir mevzuat olursa değişir mi? Muhtemelen değişmeyecek. O yüzden mevzuat olmasa daha iyi belki de. Yani sosyal girişimcilerden de vergi almaya devam edip bir de onlara sosyal girişim diyecekler. Bu sefer devletin sadece sosyal girişim dediği sosyal girişim olmaya başlayacak. Bence bu daha büyük bir problem. Belki de mevzuat olmaması en hayırlısıdır. Beyzanur, pardon Emin, buyur. Yok, bence Ha. çok netti. Yani diyebileceğim bir şey yok bununla ilgili. Beyzanur, bu konuyla ilgili aslında biz geçen bir önceki webinarda konuştuk. O webinar bölümüne Türkiye Girişimcilik Vakfı YouTube kanalından ulaşabilirsin. Sosyal girişimciler için Türkiye'deki yasal mevzuat durumu nedir, neler yapılıyor, kamu destekleri gibi konuları konuştuk. Oradan daha detaylı bilgiye ulaşabilirsin. Deminki aslında sohbetimize itinaden şöyle 2 soru gelmiş. Sürdürülebilir olması için girişimimizin neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli? Aslında sen biraz açıkladın Atakan ama tekrar bir şöyle özetleyip, paketleyip sunsan güzel olabilir. Sürdürülebilir olabilmesi için sizin inanıyor olmanız lazım önce yaptığınız şeye, yaptığınız şeyin etkisine. Ben daha böyle sosyal girişim lügatıyla konuşuyorum ama hani yani girişimcilikte de bir etki aramalısınız bana kalırsa. Yani girişim zaten dünyanın olduğu hal nedeniyle de herhangi bir sosyal ve çevresel etki yaratmayan bir girişim ben hayal edemiyorum. Yani hayatta kalabileceğini ve sürdürülebileceğini de inanmıyorum aslında. Muhakkak bir sosyal ve çevresel çıktısı olması gerektiğini düşünüyorum. Öteki türlüsünün başka türlü bir aldatmacaya kadar varabildiğine inanıyorum. O yüzden bu konuda belki biraz daha radikal düşünüyor olabilirim. Onu yine disclaimer'ını vereyim. Önce yaratacağınız sosyal ve çevresel etkiye inanıyor olmanız gerektiğini düşünüyorum. Ve aslında sürdürülebilir bir iş modeli kurmanın önemli olduğunu düşünüyorum. O da sosyal girişimcilik için yine ürettiğiniz etkiyle doğrudan bağlantılı olmalı. Eğer geliri başka bir yerden kazanıp başka bir yerde etki üretmeye çalışıyorsanız o çok ciddi bir zorluk ve vizyon kaymasına sebep olabiliyor. Bu sefer doğal olarak herkes gelir elde ettiği yere gözlerini çeviriyor girişimin içinde. Ama aslında sosyal etki çıktısı orada olmayabilir. Demin verdiğim işte altın madeni örneği de biraz bununla alakalıydı. Zor olana yönlendirdiğimin farkındayım ama sürdürülebilir olmak da gerçekten epey zor bir mesele. Bunlar söyleyebileceğim. Şöyle bir soru gelmiş. Potansiyel ortaklarımızla tanışmak için en verimli ortamlar konusunda fikir verebilir misiniz? Yani neredeyse her yerde. Yani ben nerede tanıştım? Biz ikimiz de çok ilgisiz yerlerden çıkıyor böyle şeyler. Mesele biraz şeyle ilgili galiba. O an belki bunun evrimsel bir tarafı var. Yani o an kafanı bir şey meşgul ediyorsa hep onun üzerine konuşuyorsun ya. O an kafandan o geçiyorsa ve hep onun üzerine konuşuyorsan, o an başkasının kafasında da benzer düşünceler varsa, ister yani kahve molasına çıkmış ol, ister bir yerde o kıvılcımı yakalamaya başlıyorsun. Ben ortağımla üniversitedeki radyo istasyonunda biz beraber çalışıyorduk ikimiz de. Ve tamamen farklı kişiliklere sahibiz. Motivasyon anlamında da hep farklı bakıyoruz yani durumlara. Ama şu da var yani ikimiz bir araya geldiğinde hala 13 sene oldu herhalde. Yani hala konuşmaktan zevk aldığımız şeyler aynı. Yani e, aynı şeyler. Yani 12 sene önce ne konuşuyorsak hala benzer şeyler üzerine konuşmak, tartışmak, muhabbet etmek ikimizin de hoşuna gidiyor. O yüzden yani mesela bir öğrenci kulübüydü bizim doğal olarak. Sizin için bu bir kahve molasına çıktığınız bir yerde olabilir. Ama yani kimseyle görüşemiyorsanız dediğim gibi internette de bu tür insanların bir araya gelip tartıştığı, ya aklınızdaki geçenleri biraz daha görünür hale getirirseniz benzer insanları da kendinize çekiyorsunuz. Yani çekmemek mümkün değil. O yüzden verimli ortam aslında sizin aklınızdan geçenleri görünür hale getirmeniz. Şeyi söyleyebilirim Atakan'ın söylediğine ek olarak. Şimdi hepimiz aslında bazen
geçen Sami Can'la bunu konuşuyorduk. Bilmiyorum, hep metaforlar geliyor aklıma da. Yani böyle eski Yunan ya da Helen şeylerini okuduğunuzda böyle hani hep tanrıçalar hep kaprisli falan ya, birbirlerine gıcık olurlar falan. İnsanları konusunda paylaşımcı olmazlar falan. Böyle insanlaştırılmış olurlar. Yani yeni iş kuran herkesin böyle hafif bir kendi uydurduğu bir duruma aşırı bağlanması. Yani kendi dünyasının misyoneri olması gibi bir durum söz konusu. Biz de öyleydik ve hala öyleyiz ve komik geliyor bana. Yani sanki kendi daitinin şeysin, misyoneri gibisin ve buna da körleşiyorsun. O yüzden yani Yunan trajedisinde gördüğünüz her şey sizin de başınıza geliyor. Yani oradaki o işte kibir, o aşırı ideal, işte ona kaptırmak, kendini yakmak, yani o şeylerin hepsini siz de yaşıyorsunuz. O yüzden sürdürülebilirliğin çok yani çift taraflı ve çok ilginç geliyor bana. Bence çelişkili tarafı, inanmanız gerekiyor aşırı derecede ve tutku duymanız gerekiyor ki hani devam edin. Ama bir yandan da o tutkunun sizi yok etmemesi konusunda da, mesela Atakan'ın az önce anlattığının bir kısmında hani gerçekçilik dedi ya, böyle hani aşırı derecede kendini eleştirmek, neredeyim, nereye gidiyorum, doğru yerde miyim diye sürekli check etmeniz lazım. O yüzden yani iyi bir ayna bulundurmak gerekiyor. Bazen bu ayna ortağınız olabilir. Ama bazen mesela Teyit de çok yapar. Böyle sıklıkla işte dışarıdan onu gözlemleyebilecek kişileri tartıştırırlar. Acaba biz kendimizi doğru mu görüyoruz diye. Bence bu ikisi de sürdürülebilir olmasına çok faydalı oluyor. Evet. Psikolojik ama öyle. Yok, kesinlikle. Bence zaten kilit nokta psikoloji. Bence o sağlam olmadan zaten böyle bir şeye girmek gerçekten çok akıl kârı bir şey değil. E, Bununla beraber şöyle bir soru geldi tekrardan. Şimdi biliyorsunuz işte dijital, bu korona sayesinde her şey dijitale döndü ya. Dijital çalışmayla beraber artık tam zamanlı bir işte çalışıp bir de girişim kurma kısmına kafa patlattığımızda aslında 7/24 çalışıyor oluyoruz. Bu dijitalleşmeyle beraber. Bunun yanı sıra bir de özel yaşam var. Bunların yani hiçbirisinden vazgeçmeden en basit haliyle bu durumu nasıl yönetebiliriz diye bir soru geldi. Ya buraya bir şey söyleyebilir miyim Emin? Yani böyle zaman içerisinde işte son birkaç hafta önce de bununla alakalı bir böyle sohbette tartışıyorduk. Yani iş ve özel yaşamı birbirinden sınırlarla ayıran bir dünyada değiliz bence. Ve girişimcilik de öyle bir şey değil sanki. Bunların birbirinin içine boca edildiği bir yer yani çoğunlukla. Ben hiç hatırlamıyorum son 5 senede özel hayat diye bir yerin içinde olduğumu. Ya da onun dışında olduğumu da hatırlamıyorum. İşin kendisi de özel hayatın bir parçası benim için zaten. Oradan çok şey öğreniyorum. Bir sürü problemle karşılaşıyorum. Onlara çözüm bulmak zorundayım. Yani hayat zaten böyle bir şey. Hani deneyim dediğimiz şey zaten böyle bir şey. Dolayısıyla bunlar birbirinden keskin sınırlarla ayrılmıyor. Demin Emin'in söylediği şeyle de bağlantılı olduğu için böyle girdim. Yani tutku meselesi. Eğer zaten tutkuyla oraya bağlıysanız onu böyle iş ve özel birbirinden ayırayım. Yani en azından kurumsal hayattaki o beyaz yaka dünyanın varsayımlarını taşımaya devam etmiyorsunuz sanki. Ve kendinize bunu söylediğinizde, bu konuda kendinizle en azından bir barış imzaladığınızda işler daha da rahatlıyor ve kolaylaşıyor. Yani benim hayatım zaten işimin bir parçası, işim de hayatımın bir parçası. Bunlar birbirinden ayrı değil. O zaman ben zaten burada keyif alabilirim, burada var olabilirim, burada deneyim elde edebilirim olmaya başlıyor. Biraz girişimcilikte buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Evet, çok iyi. Yani tabii ölçeklenme de mesela bunun bir cevabı. Ya ilk başta her şeyi siz yaptığınız için ve bunu delege etmek zor olduğu için zamanla öğreniyorsunuz delege etmeyi ve dağıtmayı. Öyle olduğu zaman önceliklendirme biraz daha kolay oluyor. Yani e, ben mesela yani kızım olduktan sonra geçen sene eşimle hep dengeli, yani aynı derecede ben de bakmak istedim. Yani öyle diyelim.
Ve onun için mesela zaman bölüşümü yaptığımızda hani baştan bizim ekibe de bunu söyledim. Bazı günler işte erken, bazı günler geç çıkacağım ve hani öyle bölüşeceğiz dedim. Öyle olunca hem kendi işimi hani gece de çalışabilecek vaktim var sabaha kadar. Ama bazı günler gerçekten hani kızımla vakit geçirmek istiyorum. İşte o esneklik avantajını kullanabiliyorsunuz o zaman. Yani o sizin bağımsız olmanın getirdiği, yani kendi kurallarınızı koyabilme özgürlüğünü kullanabiliyorsunuz. O yüzden bazen özel hayat için iyi de olabiliyor. Normalde yapamadığınız kurguları da yapabiliyorsunuz. Bir soru daha var. Hemen ben onu da şey yapayım. Sonra belki toparlıyor muyuz? Nasıl program? Evet, evet. Yani yavaş yavaş artık Ben sonlarına geldik. çok O özür yüzden dileyerek, çünkü beni hayır, bekliyorlar. Emin lütfen. Tamam. Devam. Tamam. Ya şey söyleyebilirim. Şimdi şöyle, Can'ın sorusu güzel, önemli bir soru. Burada şuna bakmak lazım. Çalıştığınız yerin fikri mülkiyetini ihlal edecek bir şey yapmıyorsanız, yani oradan bir tasarım çıkarmıyorsanız, oradan bir veri çalmıyorsanız, oradaki çalışan ne bileyim müşteri listesini falan almadığınız sürece, yani her insanın bir şeyleri kurgulama, hayal etme ve bununla ilgili plan yapma hakkı var. Yani hiçbir şirket kimsenin bütün benliğine sahip değil. Yani oradaki tanımlanabilen fikri mülkiyete dokunmadığınız sürece istediğinizi yapabilirsiniz. Ama yani şirket içi politikalarda birileri bunu duyarsa tabii ki biraz böyle şüpheyle bakıyor olması normal ve zor durumda bırakır. Onu anlayabiliyorum. Ama kağıt üstünde sizin mesai dışında kendi kurgularınız, hayalleriniz üzerine plan yapma, proje yapma hakkınıza sahipsiniz. Ya çalıştığınız firma, o yüzden söyledim. Yani iş kültürü buna karşı toleransı yüksekse bence gidin söyleyin. Yani ben aklımdan böyle şeyler geçiyor diye. Bizde olduğu gibi mesela bu hani bir ortaklığa gidebilir mesela ya da destek alabilirsiniz. Ama bunu tolere etmeyen firmalar da var. Yani onu çok iyi biliyorum. O durumda dediğim gibi öyle çok da söze dökmeyin eğer şeyse gerçekten e, az önce bahsettiğim fikri mülkiyeti ihlal edecek bir şey varsa o zaman çok da söze dökmemek lazım. Zaten buna hassasiyete saygı göstermek lazım. Evet diyoruz ve zamanımız da olduğu için maalesef sonlandırmamız gerekiyor ama çok keyifli bir sohbet oldu. Ben hem Emine hem Atakan'a çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz için de bence çok aydınlatıcı bir sohbet oldu. Biz Accelerate 2030 Türkiye ekibi olarak bu webinar serimize devam ediyor olacağız. Süreçte de herhangi bir sorunuz olursa info@girişimcilikvakfi.org e-mail adresine sorularınızı bırakabilirsiniz. Biz sizleri Emin ve Atakan'la bağlamaya çalışırız. Söz veremesem de. Onların programını bilmiyorum çünkü. Ama elimizden geleni yaparız. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.